Hala bir gemi trafiği var. Ben bilmiyordum. Bu savaşta diyeyim, daha Filistin yanlısı bir tutumu olduğunu düşünüyordum Türkiye'nin. Ama bu kadar İsrail'i her anlamda desteklediğimizi bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Ve de gücüme gitti. Herkesin gücüne gitti. Ticaret Bakanı'nın marjinal unsurlar olarak ifade ettiği marjinal unsur sensin. Bu haberleri Türkiye'de olsaydım da paylaşırdım ama belki bir iki kez yapardım. Sonuna hapisteki gazetecilerden biri olurdum, bilmiyorum. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'li kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. İlk bir kağıt geldi. Savcılığa çağrılıyordum. Çevremdeki herkes beni uyarıyordu. Başına bela alıyorsun. Bilmiyor musun bu ülkeyi? Ben de düşündüğünüz gibi değil diyordum yani. Bu kadar da değil. Yeni evde yaşayan biri olarak Eylül'den itibaren biliyorsun. Haber merkezim burası. Şeye bakalım. Erasmus programının fonlarla ilgili web sitesi. Burada galiba böyle 10 binlerce şu ana kadar verilmiş fona dair bilgi var. Bulduğum ilginç sonuçlardan biri şuydu burada. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı. Yani Fahrettin Altun, yani dışarıdan fon almanın casuslukla eşdeğer olduğunu söyleyen kişilerin başında geliyordur herhalde. Ama görüyoruz ki bizzat başında olduğu kurum bu fonlara başvurmuş. Bu fonlar demek ki çok da ihtiyacı olana gitmiyor, onu da anlıyoruz. Burada tabii ikiyüzlülük tek yönlü değil. Avrupa Birliği'nin de bariz bir ikiyüzlülüğü var. Gazetecilik okumadım, iletişim fakültesi okumadım, başka bölümler okudum. Sonra herhangi bir yerde de profesyonel çalışmadım. Kendimi gazeteci buldum aslında. O zaman böyle 150 takipçili bir hesaptım. İlk 2014 Mart diyebilirim bu işlerin başlangıcı. Mitinge gittim. Erdoğan'ın büyük Yenikapı mitingi seçimden önce. 3 sıra devasa perdeler asılmış. Canlı yayında biz de izliyoruz görüntüyü. Öyle tweet falan anlamam ben bu işten. Anlamam. O görüntü, verilecek görüntüyü ben görüyorum perdede. Çok görkemli görünüyor. Ama ben rafa bakıyorum, ya burası öyle değil, bu nasıl oluyor diyorum. Böyle bir tweet attım. Dedim ki bugün mitinge gittim, merak ettim. Bir fotoğraf attım sadece. Ve vardığımda bir baktım böyle Twitter hesabım büyümüş, insanlar gelmiş. Sonra da o yayıldı. Yurt dışında bile haber yaptılar. Hani ana görüntü dışında başka görüntülerle. Bize iftira atınca milletin bunlara oy vereceğini zannediyor. Bize çamur atınca milletin bunlara oy vereceğini zannediyor. Tabii ki o zaman AKP bitiyor falan gibi iddialarda bulunmuştum. Hiç öyle de çıkmadı. Çevre direnişlerine katılıyordum ve de oralardan hem direnişlerde yer alan biri olarak anlık haber geçiyordum. Biraz da öyle takip etmeye başladı insanlar beni. IŞİD Kobani'ye saldırıyordu o zaman. Siviller Türkiye'ye gelmek istiyorlardı ama sınır kapalıydı. Bir gün Türkiye sınırı açtı. Asker koridorunun arasında sınırı geçtim çünkü yardım edenlerden biriydim. Bir tam günü orada geçirdim, röportajlar yaptım. Onu da paylaştım. Bunlar hep bir haberci olarak hesabımı büyüttü. Gazeteci demiyordum kendime ama haber yapıyordum ve haberci, sosyal medya habercisi gibi ifadeler kullanmaya başladım. Zaten insanlar da öyle söylüyordu. Çiftlik banka koş, ortam çok hoş. Çiftlik bank tosunu diye bildiğimiz Mehmet Aydın çok sayıda insanı dolandırmıştı. Yurt dışına kaçmıştı, aranıyordu. Hatta Interpol tarafından aranıyordu. Urgay sosyal medyasında Ferrari içerisinde görüntülerini buldum ve paylaştım. Tabii çok büyük sansasyon oldu o zaman. Bu ilginç, sonra çünkü mesela gazeteci arkadaşımla buluşuyoruz. Diyor ki bana ya yeme bizi diyor. Söyle bakalım nereden, kim söyledi sana onu falan. Ya yok diyorum, Google'da aradım buldum. O gün hatırlıyorum böyle 30 bin kişi beni takip etti. Benim için de dünya biraz değişiyordu yani, böyle bir hesabım var. Bir şeyler araştırıyorum, buluyorum ya da haber yapıyorum. Giderek böyle bir haberci kimliği oluşuyor. Ama büyük değişim yurt dışına çıkmama sebep olan da Rabia Naz cinayetini araştırmamdı. İlk bir kağıt geldi. Savcılığa çağrılıyordum. Çevremdeki herkes beni uyarıyordu. Başına bela alıyorsun. Bilmiyor musun bu ülkeyi? Ben de düşündüğünüz gibi değil diyordum yani. Bu kadar da değil. İfadesi değiştirilen bir tanık, değiştirilen dedim. Değiştiren demem gerekir. Bence değiştirilen bir tanık var. Bir tanık ifade değiştirdi. Dolayısıyla biz de bütün kurgumuzu değiştirdik diye başsavcı açıklıyor bu durumu. Bugün Şaban Vatan böyle bir PowerPoint sunum gönderdi.
Yani böyle bayağı bir derlemiş, toparlamış. Örtbas'ın bütün boyutlarını yani. Ve de konunun detaylarını. Yaz, Temmuz ayı oğlumla Türkiye turu yapıyoruz. Çadırlarımızı ve otostop çekerek. Kaldığım hostelin sahipleri aradı. Buraya polisler geldi. Seni soruyorlar. Terörist olduğunu söylediler. Bizim seni burada barındırmamamız gerektiğini söylediler. Ellerinde bir dosya vardı. Kağıda baktım. Bir sürü suç yazıyor. İçerisinde PKK falan öyle şeyler de geçiyor. Hani olayı başka yere taşıyorlar ve ciddi bir durum diye düşündüm. Emin değildim ama yine de risk almak istemedim. İstanbul'a döndük beraber. Annesine teslim ettim oğlumu. En ucuz uçak biletine baktım. Vizesiz gidebileceğim. Odessa'ydı. Sonra da yurt dışı hayatım başladı. 14 Temmuz 2019. O günden bugüne gitmiyorum. Hep döneceğimi düşündüm. Böyle en yıprandığım dönem olabilir. Çünkü ben niye buradayım, dönmem lazım. Her gün karar değiştiriyorum. 2 karar döneceğim, yok kalmam lazım. Döneceğim, kalmam lazım. O vize doldu. İşte Ukrayna'dan Moldova'ya, oradan Belarus'a, oradan Sırbistan'a, oradan Bosna'ya, en son Almanya'ya şeklinde oldum. Sınır tanımayan gazeteciler ve Avrupa Basın Medya Özgürlüğü Merkezi, ECPMF, bu iki Avrupa Gazetecilik Kurumu, bunlar burs programını organize ettiler. Bana 1 yıllık vize çıkardılar. Sonra da evet, 2020 Eylül'ünde Almanya'ya geldim. Resmen sürüklenerek en sonunda Berlin'de buldum kendimi. Yani kendimi buldum, ben Berlin'i seçmedim. Şanslıyım diye düşündüm. İnsan sürüklenerek geldiği yer yine de güzel bir şehir. Tamam dedim, hayatımla barışayım. Böyle gelişti. Kimseyi de suçlayamam. Tercihlerimin ve yaptıklarımın sonucuydu bu. Sonra da biraz daha böyle kendime gelmeye başladım. Burada da çok sayıda arkadaşım var. Daha Türkiye'den arkadaşlarım da var. İstersem güzel vakitler geçirebiliyorum. Berlin'de olanakları bol olan bir yer. Dart oynuyoruz arkadaşlarla. Türkiye'deyken de dart oynuyordum. Burada hemen hemen bütün arkadaşlarımı da darta alıştırdım. Lige bile girdik, takım kurduk falan. Hiçbir şey yapmadan geçirdiğim aylar olmuştur. Sonra bu böyle bir süre devam ediyor. Sonra bu böyle nereye kadar gidecek diyorum. Kendime geliyorum. Sabah uyandığımda ilk aklıma bir şey geliyor. Şuradan baksam, şunu bulsam, şunu araştırsam diyorum. Bir de şuna bakayım diyorum. O bazen akşama kadar sürüyor. Yerimden kalkamıyorum neredeyse. Yemek yemiyorum, atıştırıyorum, böyle bir ekmek peynirle geçiştiriyorum. Bir tane yorum gördüm. Adam bir bilgisayarla neler yapıyor falan. Dedim ya, trende yoldayım aslında, elimde telefon. ...7 Ekim'de sivillere saldırı olduğu için terör kavramı içinde değerlendirilebilecek herhangi bir sempati duymadığım Hamas'ın saldırısı benim için rahatsız ediciydi. Ama 8 Ekim'den sonra tablo değişti zaten. İsrail daha da beterini her gün giderek arttırarak yapmaya başladı. Ama çok huzursuzdum, çok rahatsızdım. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında göz göre göre katliam yaşanıyor. Kimse de yani böyle dünyada izliyor, bunu görüyorum. O arada o konuda hiçbir şey yazmamışımdır, söylememişimdir. Bir gece gerçekten yine katliam görüntüleri vardı. Birden atmosfere baktım. Ya bir garip bu iş dedim. Böyle bir boykotla bu saldırıları protesto etme, durdurma vardı. Boykotu da saygı duyuyorum. Tabii ki herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışabilir. Ama önce orada gariplik sezdim. Gerçekten böyle başlayabilir. Ya bu işte bir tuhaflık var dedim. Yani Türkiye olarak biz genel kabul olarak Filistin yanlısı bir ülkeyiz. Ama sadece sıradan vatandaşın içtiği kahve, kolayı biraz hesap ederek almazsa falan İsrail'i durdurabiliriz. Daha fazlası olması lazım dedim. Biz ülke olarak niye hiçbir şey yapmıyoruz? Devlet olarak da yapabileceğimiz farklı bir şey yok mu? İlk soru buydu. Burada yetersiz bir durum var dedim. Tam olarak yapılması gerekeni yapmıyormuşuz gibi. Sonra bir tesadüf böyle Twitter'a bakarken Hüdapar milletvekili var. Yanlış hatırlamıyorsam Faruk Dinç ismi.
Onun bir tweetini gördüm. Dil iskelesi galiba. Kalkan bir tankerin jet yakıtı taşıdığını, İsrail'e doğru hareket ettiğini söylüyor. Aslında hükümeti Erdoğan'ı destekleyen bir parti Hüdapar biliyorsunuz. O bile biz niye İsrail'e jet yakıtı gönderiyoruz diye soruyordu hele böyle bir zamanda. Buluşuk pardesüyle salaş bir komisere benzetmiş beni bir kullanıcı. Mesajlarınıza baksanız daha neler var da yetişemiyorum ki. Gerçekten yetişemiyorum. Başlangıçta hepsine en azından bakabilmeye, yanıt veremesem ya da ilgilenemesem de düşünüyordum. Ona yetişemiyorum artık. Artık hele bu konuda özellikle yabancılar da takip ediyor ve kendi dillerine taşıyorlar konuyu. Ya şu ana kadar yaptığım her şey telefondan yapılabilir. Ben de yaptım. Normalde Amsterdam, Rotterdam çalışıyormuş. Rotterdam ilginç çünkü Binali Yıldırım'ın çocuklarının şirketleri orada. Kıllanıyor insan hemen. Ama şu anda o biraz uzun bir araştırma olur. Araştırmacı gazeteciler dünyada çok kullanıyor. Marine Traffic diye bir uygulama var. Onu biliyordum. Oradan uluslararası gemi trafiğini takip edebiliyorsunuz. Bu tankerleri orada bulayım dedim. Nereden alıyor, nereye götürüyor, kim taşıyor. Ama onunla bakarken birdenbire acayip vızır vızır işleyen bir ticaret olduğunu gördüm Türkiye'den. Gemiler, her gün gemiler gelip gidiyor. Bunların istatistiklerini çıkardım. Geriye dönük 7 Ekim'den sonra nasıl işlemiş diye baktım. Hiçbir şey değişmemiş. Böyle akıyor. Hesapladım, ortalama 7 gemi her gün Türkiye'den İsrail'e malzeme taşıyor. Sonradan Ulaştırma Bakanı bunu da 8 gemi diye açıkladı. Hiç tartışılmıyor, hiç konuşulmuyor. Kimse bu ticaretten bahsetmiyor neredeyse. Ama işte vatandaş yediğine içtiğine dikkat etsin, İsrail malı almasın. Onlar bile tam İsrail şirketi mi değil mi tartışmalı bir şekilde. Böyle bir başka bir toz bulutu var. Her konu oradan tartışılıyor. Saldırıyorlar kahve dükkanlarına. Bıçaklanan oldu bir hamburgercide. Bir işçiyi bıçakladılar. Eline kan bulaştı işte. Katliam ortak oluyorsun diye. Bunu kabullenemedim gördüğüm zaman. Yani toplumu birbirine düşmanlaştırıyorlar. Sıradan insanlara sorumluluk yüklüyorlar. Arkada ne güzel yöneticiler ve holdingler milyon dolarlık gemiler gidiyor, geliyor. Duyurmaya karar verdim. Sonra ne taşıyoruz diye baktım. Bayağı onlar açısından stratejik öneme sahip olan çelik, çimento, sevkiyat olmayan orada elektrik üretme, Zorlu Holding yapıyor. Sonradan zaman içerisinde silah aksamları, dikenli teller vesaire böyle şeyler de geldi ama binlerce. İddiayı gündeme getiren gazeteci Metin Cihan, İsrail'in Gazze bombardımanının sürdüğü Ekim ayında Türkiye'deki bir denizcilik firmasının İsrail'e ticaret sevkiyatı yaptığını yazdı. Armatörleri bulabiliyoruz. Onlara tek tek baktım. Müsiyat'a bağlı şirketler hep karşıma çıkıyor. Kim bunlar diye bakınca. Neler neler çıktı içinden, kimler çıktı. İlk bulduğum bir eski il başkanıydı AK Parti'nin. Açıklama yaptı dedi, ben birkaç ay önce gemi yerden çıkarmıştım. Resmi kayıtlarda hiç görünmüyor ama eski il başkanından başlayan liste giderek böyle arttı. Bir milletvekili, yani bir tersane var. Böyle İsrail devletinin gemisi geliyor, tamir ediliyor. Tersaneye bakıyorum, kurucusu halen şu anda milletvekili olan biri çıkıyor. Aynı milletvekilinin denizcilik şirketi var, o da gemi gönderiyor. Bunu paylaşıyorum, biraz da etkili oluyor tabii ki. Sonra Binali Yıldırım'ın oğlunun şirketinin de bu işlerin içinde olduğunu, o sevkiyatları yaptığını gördüm. Hepsine de yetişemiyorum. Yüzlerce gemi gittiği için. Kafama takıldı şimdi. Bu Yeşilköy acaba tam limandan mı çıkmıştı yoksa? Tıpkı böyle yetişemiyordum. Gemi trafiğini ilk duyurduğumda yoğundu, bayağı yoğundu gemi trafiği. Sonuçta böyle bakıyorum hangi gemiler gidiyor, bunların şirketleri hangisi, sonra o şirketleri işte Ticaret Sicil Gazetesi'nde araştırıyorum. Böyle bine yakın gemi vardı o zaman. Bir gün bütün listeyi paylaştım. Sonra bir kullanıcı Manta Denizcilik Burak Erdoğan'ın diye bir yorum yazdı. Olabilir mi ya, değildir herhalde dedim. Ama araştırınca hakikaten gördüm bağlantıyı. Her şeyle sonra paylaştım bütün detaylarıyla. Ve de Erdoğan İsrail'i lanetlerken, açıklama yaparken aynı anda, aynı dakikada, aynı saniyede Burak Erdoğan'ın gemisinin İsrail'de limanda yükleme yaptığını öyle tespit ettim. 28 Ekim'de İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yük tutmuş Akdeniz'de hedefine ilerliyordu. Baktım ki o dünyada her şey normal karşılanıyor. Yani biz Filistin davası deriz, işte Filistin atkılarıyla miting yaparız, İsrail'i lanetleriz, Gazze'ye dua, sürekli dua göndeririz. Ama ticaret ayrı bir şey, yani o arada da mal satarız, mal alırız, milyon dolarlar kazanırız. Sadece ticarette değil, İsrail'e lojistik destek. Normalse de söylesinler topluma, desinler bu işler böyle, sistem böyle, dünyada emperyalist kapitalist bir sistem var, biz atarız tutarız birbirimize, saldırırız ama
ticaret ayrı bir şeydir. Arada yolumuzu da buluruz desinler istedim. Yani bunun normal karşılanmasını ben kabul edemiyorum. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Bütün topluma seslenmeyi önemsiyorum ben. Türkiye'deki o kutuplaşmış yapı nedeniyle medya da bölünmüş durumda. Bir medya var, kendi kitlesine sesleniyor sadece. Başka bir medya var, öbür tarafta. Orada kıyametler kopsa da bu taraf hiç etkilenmiyor. Solcular pek ilgilenmedi, onu da söyleyebilirim. Çok önemsenmedi, onu da kutuplaşmış yapıya bağlıyorum. Ama daha İslami kesim ya da muhafazakar kesim diyebileceğim kesimde öyle bir ilgisizlik yoktu. Ben bunu paylaşan kişi olduğu için etkileşimlerden de görebiliyordum. Tabii ki işte yalan, iftira, reisimizin, Cumhurbaşkanımızın ailesinde öyle şey olmaz. Onlar da çok tartışılamadı çünkü hem resmi kaynak gösteriyorum, link veriyorum, ekran görüntüsü koyuyorum. Sonra bir düşündüm, daha da fazlasını yapayım dedim. İnsanlar gerçekten kendileri bulsunlar. Herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın Gazze bombalanırken İsrail'le ticaretini nasıl tespit ettiğimi sizlere göstermek istiyorum. Telefonu aldım, nasıl yaptıysam ekran kaydını açtım, videoyu çektim, anlattım, yayınladım. Bilsin istiyorum herkes, öyle bir şey yani içimdeki o, herkes bilsin bunu. Hep böyle 3 maymun oynadılar. Ne itiraz etti, yanıt verdiler ama derinden derine WhatsApp gruplarında, başka yerlerde insanlar ya bu ne diyorlardı. Bir de biri iftira atıyor da diyemiyorlardı. Bir sürü insan AK Parti destekçisi olan insanlar. İnanmadım, merak ettim, baktım. Hakikaten doğruymuş. Özür dileyenler, hakkını helal et diyenler, sana da bir sürü hakaret ettik ama kendim girdim gördüm diyorum. Abi selam. Filistin konusundaki çalışmaların için çok teşekkür ederim. İnandığım Allah senden razı olsun. İsrail'e otobüs temin eden bir firma var. Son aylarda da hız kesmeden satış yapmaya devam ediyor ama eskisi kadar haber yapmıyor. Bu mesajım sana ulaşırsa birkaç link ile durumu kanıtlayacağım. İsrail'de 500. araç. LinkedIn link, hemen bakayım şuna. Hakikaten de kaçırdığım herhalde çok sayıda mesajdan biri olmuş. Hala gönderiyorlar ama duyurmuyorlar diyor. TOG'u, yerli milli TOG'u üreten şirketlerden biriymiş bu arada. Hakikaten önemli bir mesajmış ama bunu emin olup doğrulayıp belki başka bilgi ve belgelere ulaşıp öyle paylaşmayı tercih ederim. Birileri böyle öne atlayan, hükümetimiz sıkıştı bu konuda, ben kurtarırım onu diyen aklı evveller çıktı. İşte ticaret yok, hiç öyle bir şey yok, uydurma dediler. Önce böyle, sonra da bana saldırmaya başladılar. Bir sürü sıfat taktılar da ne olacak yani, ben ne olsam o gemi gitmemiş olacak, sen o ticareti yapmamış olacaksın. Tutmadı da zaten. Bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin fake hesaplarıyla yapılan sıkıştırmalar ve itibarsızlaştırma çalışmaları. Ticaret Bakanı'nın marjinal unsurlar olarak ifade ettiği ve AKP iktidarını sanıyorum politika değiştirmek zorunda bırakan o marjinal unsur sensin. Çok gülüyorum onlara. Bütün bu örgütleri sayıyorlar. Bir de Alman ajanı oldum, İsrail ajanı oldum, İran ajanı oldum. Hepsi de sayıldı. Etki ajanı diye bir kavramla tanıştım. Öyle diyorlar. Ateist diyorlar. O doğru. Bunların içinde tek doğru olan o gerçekten. Fasıktan bir haber geliyorsa kavrama gelip sözlükten baktım. O kadar yabancım yani neymiş diye. Araştır diye insanlar da evet araştırdık, fasık da olsa doğru söylüyormuş. O illa yalan söyleyecek diye değil diyorlar. Saadet Partili bir milletvekili bu konuyu konuşurken mecliste hayatını kaybetti. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Orada derin bir etkisi oldu. Kendi işlerindeki tartışmalara tanık oldum. Tarikatlar içinde bile tartışıldı. Tarikatlar bölündü bu yüzden. Öyle şeyler oldu. Bazı insanlar sandığa gitmedi. Kimisi günaha girmemek için sandığa gitmedi gerçekten. Kimisi de başka partilere oy verdi. Hemen her partiyi belki de almıştır ama en çok Yeniden Refah Partisi. Onlar da diğer muhalif kesimin görmediği iç dinamikleri görüyordu. Ben tahmin edebiliyordum, sezebiliyordum. Ama Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi onlar gözle görebiliyorlardı o tartışmaları. Onun bir kırılma yaratacağını. Fatih Erbakan da yüklenmeye karar verdi oradan. Mal taşımak, erzak taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı? Seçim sonuçlarını da böyle etkiledi. Tabii ki ekonomik sebepler de önemli etkenlerden biridir ama bariz bir şekilde bu o sürpriz sonucu yaratan etkenlerden biriydi. 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail'le, Siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı
ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. Ve politika değişikliğine gittiler. Yani onun pratikte ne kadar gerçek olduğunu hala bilmiyoruz ama 6 ay boyunca reddettikleri ticareti kısıtlama kararıyla dünyaya da duyurarak başka bir boyuta taşıdılar. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Aha, biz bakarken bir gemi daha yeni vardı. Antalya'dan kalkan bir gemi, Aluna. Şimdi yani 2 dakika önce yoktu bu. Buna da birazdan bakarız. Ama ben şu tankere bakacağım önce. İstanbul'dan kalkıp Yeşilköy'den Hayfa'ya giden bir gemi. Petrol tankeri. Kimyasal tankeri. Evet, öyle tanımlamışlar. Tahmin ettiğim gibi. Üretici firmayı görebiliyoruz. Evet, bir şey bulamayız zannediyordum. Caddeye çıktı, gördüm. Ne zaman varmıştı bu gemi? 25 Mayıs dün. Evet, yani şu an bir belgesel çekimindeyim. Türkiye-İsrail ticari gemi trafiğine bakmamı istediler. En azından resmi kayıtlarda artık ticaret kalmadığını düşünüyordum. Yanılmışım. Bu garip hakikaten. Yani çok netlerdi ve artık neredeyse böyle övünerek İsrail'le ticareti kestik diyorlar. Onca insan öldükten ve 6 ay sonra. Ama o bile gerçeği yansıtmıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir ay önce falan arkadaşlarla konuşurken yine işte acayip işler yapıyorsun. Yapıyorum da ne oluyor diyordum yani. Belki böyle Starbucks'ın işine yaramıştır. Gerçekleri ortaya koyuyorum. Ne oluyor? Sonra ama fark ettim. Aslında bayağı bir şey oluyormuş. Geçmişte de yaptığım her şey duyurduğumda öyle kaldı. Aslında böyle kümülatif bir sonuç. Benim gazeteci kimliğimin oluşması, geçmişte de hep doğrulanmış haberleri yapmış olmam bu haberin etkisini galiba daha arttırdı. Dolayısıyla hiçbir şey boşuna değilmiş. Türkiye'deyken birbirimizi çok da arayıp sormadığımız arkadaşlar da var. Hadi buluşalım diye birkaç yıl boyunca değilim. Ama Berlin'e gelince Ahmet'in Berlin'de deyip ses veriyorlar. Sonra seve seve buluşuyorum ben de. Bazen bazı açılardan daha da görüşmediğim arkadaşlarla daha çok görüşür oldum. Ama hiç gelemeyenler var. Çok özlediklerim. Benim gidemiyor olmam tabii en çok. Oyun. Bu haberleri Türkiye'de olsaydım da paylaşırdım ama belki bir iki kez yapardım. Sonra hapisteki gazetecilerden biri olurdum, bilmiyorum. Buradaki gazeteci örgütleri de söyledi. Belki senin güvenliğe ihtiyacın var. Ya dedim, bu yüzden, bu risk yüzünden ülkemde kalamadım. Çıktım. Gelip burada da öyle yaşayacaksam, günlük hayatım öyle olacaksa ne anlam var? O riskleri aldım. Eskiden Twitter profilimdeki ünvanım yarım bırakandı. Vazgeçmek ve gitmek benim karakterimdir diye bir tweetim var hatta, öyleydi. Her şey yarım, hayatım öyle geçti. Okulumu yarım bıraktım, bütün işlerimi yarım bırakıyordum. Rabia Naz'dan sonra bunu yapamayacağımı düşündüm, yazdım da bunu hiç yarım bırakmayacağım. Sonra biraz daha böyle başka konularda da yarım bırakmaya hakkım olmadan düşündüm. Değişiyorum galiba o açıdan biraz. Devam ediyorum ele aldığım şey. Bir kere benim için de hani rüyalarım, ben de o olay aydınlansın istiyorum. Sürekli yeni yöntemler düşünüyorum. Ne yapsak acaba, işte uydu görüntülerini o tarihte bulsak çatıdan ben bir yaysam insanlara, ya da ne bileyim o Güney Nesil'de insanlar selfie çekmiştir, fotoğraf çekmiştir. Bu şüphelilere bir yerde denk geliriz acaba. Toplumsal destekle belki delillere ulaşırız. Başka bir şey yok çünkü soruşturan kimse yok. Tanık soran yok, delil arayan yok. Bazen düşünüyorum hani bu cinayet aydınlatılmadan ölürsem